Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce bade belasından kurtulalım artık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Son derece heyecanı yüksek bir bölüm izledik. Final sahnesinin ardından Ünal ailesinin fertlerine bir şey olup olmayacağını merak ettik. Şimdi gelin zehirlenme vakasının ardından yeni bölümde bizi nelerin beklediğiyle videomuza başlayalım. Yeni bölümde Ünal ailesinin fertleri apar topar hastaneye kaldırılacak. O anlarda hem panik hem de şüphe aynı anda büyüyecek. Herkes hem birine bir şey olmasından korkacak hem de bunu kim yaptı sorusuna odaklanacak. Neyse ki korkulan olmayacak ve hiçbir aile üyesi bu zehirlenmeden kalıcı bir zarar görmeyecek. Yani aileyi uzun süre hastane koridorlarına hapseden aylarca sürecek bir sağlık krizi izlemeyeceğiz. Ancak bu rahatlama çok kısa sürecek. Çünkü çok geçmeden Ünal ailesini birinin bile isteye zehirlediği ortaya çıkacak. İşte o an kim yaptı sorusu bir meraktan çıkıp aile içinde gerçek bir hesaplaşmaya dönüşecek. Peki bu kişi kim? Gelelim bu sorunun cevabına. Önceki analizimde bu kişinin Bade olabileceğini söylemiştim. Çünkü tüm oklar onu gösteriyordu. Ve fragmanda da Ünal ailesinin fertlerinin Bade'den şüphelendiklerini görüyoruz. Bade'nin geçmişteki hamlelerini, Kıvılcım'a karşı bitmeyen hırsını ve sürekli bir şeyleri manipüle etme ihtiyacını düşününce bu şüphe gayet mantıklı duruyor. Ancak burada bir ihtimalin daha masada olduğunu düşünüyorum. Salkım'ın Emir için bulduğu Kübra, sonrasında istediği gerçekleşmeyip Emir Çimen'le evlenince Ünal ailesine ateş püskürtmüştü. Beni herkesin içinde rezil ettiniz diyerek intikam duygusuna kapıldığı çok belliydi. O yüzden benim gözümde Bade kadar Kübra ihtimali de güçlü. Kübra kendince benim hayatımı kararttınız diyerek Ünal ailesine bir ders vermek istemiş olabilir. Üstelik bu işin sessiz ve sinsi şekilde yapılması Kübra ihtimalini daha da yükseltiyor. Çok geçmeden bu durumun ortaya çıkacağını ve Salkım'ın kendisini zor bir durumun ortasında bulacağını düşünüyorum. Çünkü olay Kübra'ya bağlanırsa Salkım istemeden de olsa bu zincirin bir halkası sayılacak. Salkım bir yandan ben sadece Emir için düşündüm diye kendini savunacak, diğer yandan bu kız bu kadar ileriye gitmezdi diyerek topu taca atmaya çalışacak. Ünal ailesi için de zaten gergin olan dengeler bu olayla daha da hassaslaşacak. Salkım'ın sivri dili ve kontrol etme isteği yüzünden de kriz kolay kolay yatışmayacak. Hatta Salkım kendini aklamaya çalıştıkça daha da batabilir. Çünkü bazı durumlarda fazla konuşmak benim suçum yok demekten çok benim payım var hissi yaratıyor. Bu yüzden Salkım'ın yeni bölümde kendini bir anda hedef tahtasında bulması hiç şaşırtmaz. Peki Bade'nin oyunu sona erdi mi? Kıvılcım ve Ömer'i neler bekliyor? Gelelim bu sorunun cevabına. Son bölümde Başak, Bade'nin şüpheli hareketlerinden şüphelenmiş ve onun hamile olmadığını düşünmeye başlamıştı. Bade ise düşük yaptığını söyleyip bu durumdan kurtulmaya çalıştı. Yeni bölümde Başak bu konunun peşini bırakmayacak ve çok geçmeden Bade'nin hamilelik yalanı kurduğunu ortaya çıkaracak. Ben burada Başak'ın bir anda patlayıp bağırıp çağırmasından ziyade sessizce delil toplayacağını düşünüyorum. Bade'nin söylediği tarihleri, anlattığı detayları, verdiği tepkileri tek tek birleştirecek. Sonra da madem düşük yaptın şu belge nerede diye köşeye sıkıştıracak. Bade'nin en büyük hatası da burada. Bu yalanı ne kadar uzatırsa açığı o kadar büyütecek. Burada Ömer ve Bade arasında bir hesaplaşma göreceğimiz ve Bade'nin tamamen köşeye sıkışacağını düşünüyorum. Ömer'in bu yalana tepkisi çok büyük olacak. Çünkü olay sadece Ömer'le Bade arasında kalmıyor. Kıvılcım'a da dokunuyor. Ömer bir yandan öfkeyle hareket ederken diğer yandan ben bunu nasıl göremedim diye kendine de kızacak. Ancak Bade psikolojik sıkıntıları olan bir karakter ve Ömer'in peşini kolay kolay bırakmayacaktır. Tam tersine köşeye sıkışınca daha da tehlikeli bir hale gelebilir. Bade'nin kendini haklı çıkarmaya çalışırken suçu başkalarına atacağını, beni yalnız bıraktınız diyerek mağdur rolüne gireceğini ve ortamı yine karıştıracağını düşünüyorum. Yani hesaplaşma olur, Bade köşeye sıkışır. Ama Bade'nin hikayesi bir anda bitmez. Sadece şekil değiştirir. Bade'nin Kıvılcım'a yönelik rövanşist bir tavır içine gireceğini ve Ömer'le kendisini Kıvılcım'ın ayırdığını düşünüp ondan intikam almak isteyeceğini düşünüyorum. İşte burada Kıvılcım'ın dikkatli olması gerekiyor. Ömer'in ise Bade'nin kuracağı olası tehlikeli planlardan Kıvılcım'ı uzak tutması gerekiyor. Çünkü Ömer ben hallederim diye düşünse bile Bade'nin atacağı adımın nereden geleceği belli olmaz. Üstelik Bade kendini kaybederse Kıvılcım'ı hedef alırken Ömer'e de zarar vermekten çekinmeyebilir.
Bade'nin kafasında her şey ya ben ya hiç kimse noktasına giderse iş daha da büyür. O yüzden Ömer'in burada hem sınır koyması hem de Kıvılcım'ı koruması şart. Öte yandan son bölümde Kıvılcım Tuncay'ı programına konuk olarak almış ve Ömer kıskançlık krizlerine girmişti. Kıvılcım'la Tuncay arasında bir arkadaşlık başlayacak ve Ömer bu arkadaşlıktan fazlasıyla rahatsız olup Kıvılcım'dan hesap sormak isteyecek. Ancak Kıvılcım Ömer'e haddini bildirecek. Çünkü Kıvılcım'ın şu an en son ihtiyacı olan şey üzerine bir de Ömer'in kontrolcü tavırlarıyla uğraşmak. Kıvılcım burada net duracak. Ömer bunu anlamazsa Bade meselesinin yarattığı yorgunluğun üstüne bir de kıskançlık krizleri eklenir ve Kıvılcım gerçekten patlar. Bu yüzden Ömer'in de kendini toparlaması, kıskançlıkla değil güvenle hareket etmesi gerekiyor. Tuncay ile Kıvılcım arasında yeni bölümde de sahneler göreceğiz ve zor bir süreçten geçen Kıvılcım'a Tuncay yanında olup ona destek verecek. Bu ikili arasında kısa süreli yakınlaşmalar görebiliriz. Ancak sonunda kazanan gene Ömer ve Kıvılcım çifti olacak. Bunca badire atlatan Ömer ve Kıvılcım umarız tekrar bir araya geldiklerinde birbirlerinin değerini bilip artık kolay bir şekilde birbirlerinden vazgeçmezler. Çünkü sürekli aynı döngüye girip yeniden kırılmaları izleyici tarafında da yeter artık hissi oluşturuyor. Bu sefer bir araya gelmişlerse o birliktelik gerçekten sağlam bir zemine otursun istiyoruz. Şimdi gelelim Nursema'ya. Son bölümde Nursema, bir yandan Asil, diğer yandan İlhami, aklı bir hayli karışmıştı. Asil ise Nursema ile İlhami'nin yakınlaşmasını görüp gemileri yakmış ve Elif'le evlenmek istediğini Asude'ye söylemişti. Yeni bölümde Asil'in bu isteğini Nursema dahil herkesin öğreneceğini ve Nursema'nın büyük bir şok yaşayacağını düşünüyorum. Nursema kıskançlık krizlerine girecek ve Asil'i kaybetmemek isteyecektir. Asil ise Nursema'ya gerçekten aşık mı yoksa onu intikam planında bir piyon olarak mı kullanmak istiyor, ben açıkçası anlayamadım. Siz anladıysanız yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Aklı karışan Nursema ne yapacağını bilemeyecek. Asil'i mi seçmeli yoksa İlhami'yi mi? Ancak biz Nursema'yı biraz olsun tanıyorsak gene en yanlış seçimi yapıp Asil'in planlarının kurbanı olur. Çünkü Nursema çoğu zaman kalbinin peşine gidiyor. Sonra da bedelini ağır ödüyor. Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzu sonlandıralım. Salkım son bölümde de Çimen'le uğraşmaya devam etti. Çimen de Salkım'a haddini bildirdi. Çimen de boş bir karakter değil. Salkım'ın planları varsa Çimen'in de planları var. Bu ikilinin arasında kalan Emir ise ne yapacağını bilemiyor. Bir yanda annesi, diğer yanda sevdiği kadın. Salkım'ın bir süre daha Emir ve Çimen'e müdahalesinin süreceğini, ancak çok geçmeden Emir ve Çimen aşkını kabullenip planlarından vazgeçeceğini düşünüyorum. Salkım planlarından vazgeçse bile sivri dili devam edecektir. Burada Kıvılcım da kızını Salkım'ın planlarından korumak isteyecektir. Sık sık Salkım ve Kıvılcım'ın karşı karşıya geleceğini ve tansiyonun yükseleceği anları izleyeceğimizi düşünüyorum.